Türk ve dünya tarihinin efsanevi figürlerinden biri. Dünyanın yarısına hükmetmiş, çağının süper güçlerine diz çöktürmüş, adı hem korkuyla hem de hayranlıkla anılan bir komutan, Cengiz Han. Ölümünden yüzyıllar sonra bile adı efsanelerle, fetihlerle ve değişimlerle anılan, tarihin en büyük imparatorluklarından birini sıfırdan inşa eden Cengiz Han'ı ne kadar tanıyoruz? Cengiz Han liderliğindeki Moğol İmparatorluğu yalnızca savaş meydanlarındaki zaferleriyle değil, aynı zamanda dünya tarihinin akışını değiştiren derin etkileriyle de öne çıktı. Asya steplerinden Doğu Avrupa'nın kapılarına uzanan bu devasa imparatorluk, İpek yolu gibi kadim ticaret yollarını birleştirip güvenli hale getirerek kültürel ve ticari etkileşimi benzeri görülmemiş bir seviyeye taşıdı. Geliştirdikleri askeri stratejiler ve teşkilatlanma biçimleri modern savaş sanatına ilham kaynağı oldu. Kurdukları yönetim sistemleri ve yasalar yani yassa, kendilerinden sonra gelen birçok devlete model teşkil etti. Cengiz Han ve Moğollar korkutucu bir fetih gücü olmanın ötesinde hukuk, posta, iletişim ve ekonomi gibi alanlarda da kalıcı değişimler yarattı. Moğolların tetiklediği bu küresel dönüşümün etkileri günümüz dünyasının şekillenmesinde dahi rol oynamaya devam ediyor ve hala tarihçiler tarafından tartışılıyor. Peki bu devasa gücün temelleri nerede atıldı? 10. yüzyıl ve öncesinde Moğol kabilelerinin köklü bir devlet yapısı kuramamalarının temel nedenlerinden biri şüphesiz Orta Asya bozkırlarının acımasız coğrafyası ve çetin yaşam koşullarıydı. Hayatta kalma mücadelesi, sürekli hareketlilik ve kaynak kıtlığı bu coğrafyada yaşayan kabileleri sert, dayanıklı ve savaşçı olmaya itiyordu. Barınma, yiyecek bulma ve en önemlisi diğer kabilelerin saldırılarına karşı koyma zorunluluğu onların sürekli bir mücadele içinde tutuyordu. Bu durum zaman zaman vahşi olarak nitelendirilebilecek bir toplumsal yapıyı da beraberinde getiriyordu. İşte burada Onon Nehri kıyılarında avucunda bir kan pıhtısıyla doğduğu rivayet edilen o çocuğun hikayesi tüm dünyaca bilinen en efsanevi başlangıçtır. Cengiz Han'ın hayatının bu efsanevi boyutu yalnızca kendi karakterinden değil, aynı zamanda yaşadığı coğrafyanın şekillendirdiği derin kültürel ve inanç sisteminden de kaynaklı. Çünkü Cengiz Han, şamanizm ve tek tengri inancı, kader, işaretler ve kutsal liderlik kavramlarına büyük önem veriyordu. O dönemde henüz siyasi bir birlik sağlayamamış Moğolistan coğrafyasındaki kabilelerin en belirgin faaliyetlerinden biri ne yazık ki birbirlerini yağmalamaktı. Özellikle Tatarlar, Kereitler, Naymanlar ve Merkitler gibi güçlü kabileler arasındaki bitmek bilmeyen düşmanlıklar ve rekabet, daha sonra Cengiz Han olarak anılacak olan Temuçin'in yaşamını kökünden etkileyecekti. Orta Asya kabileleri arasında acımasız bir güç mücadelesi hakimdi. Gücü yeten diğerinin malını, atını, koyununu, otağını ve hatta eşlerini kaçırabiliyordu. 10. yüzyıldan sonra çeşitli figürlerin etkisi artsa da genel olarak bölgede merkezi bir otorite zayıftı ve kabileler arası çatışmalar geniş alanlara yayılıyordu. Moğol inancına ve Moğolların gizli tarihi gibi kaynaklara göre Temuçin, ilahi bir işaretle belki de bir dolunay vaktinde dünyaya geldi ve kabilesi tarafından özel bir kaderi olduğuna inanılan bir çocuk olarak görüldü. Efsaneye göre avucundaki kan pıhtısı onun büyük bir savaşçı ve hükümdar olacağının işaretiydi. O, gelecekte tarihin en kanlı savaşlarına komuta edecek ve en geniş sınırlara sahip imparatorluklarından birini kuracak olan Cengiz Han'dı. O dönemde Moğol coğrafyası irili ufaklı pek çok kabileye ev sahipliği yapıyordu. Dolayısıyla batıda güçlü Neymanlar, kuzeyde Merkitler, Orta Kuzey bölgelerinde Kereitler ve doğuda Tatarlar gibi ana gruplar bulunuyordu. Bu kabilelerin çoğu ileride Cengiz Han'ın liderliğinde birleşerek Moğol ulusunu oluşturacaktı. Ancak o yıllarda özellikle Moğol yani Temuçin'in kabilesi Kıyat Bölçegi'nin de dahil olduğu grup ve Tatar kabileleri arasında köklü bir düşmanlık hüküm sürüyordu. Temuçin, Kıyat oymağına mensup cesur bir savaşçı olan Yesugey Bahadır'ın oğluydu. Babası Yesugey, oğlu 9 yaşına geldiğinde Moğol geleneklerine uygun olarak annesi Höeli'nin kabilesi olan Ongiratlardan bir kızla evlenmesi için hazırlıklara başlamıştı. Küçük yaştaki oğlunun güçlü bir kabileden kızla evlenmesi, kabilenin gelecekteki ittifakları ve gücü açısından büyük önem taşıyordu. Bu coğrafyada kabileler arası ittifaklar hayatiydi ve evlilikler bu ittifakları kurmanın ve soyları birleştirmenin gelecekte potansiyel bir devletin temellerini atmanın en yaygın yoluydu. Temuçin babasıyla birlikte çıktığı bu yolculukta gelecekteki eşi Börte ile tanıştı ve nişanlandı. Ancak babasıyla birlikte kabilelerine dönüş yolunda yaşanan trajik bir olay Temuçin'in hayatını sonsuza dek değiştirecekti. Moğol boyları arasında savaşçılığı ve liderliğiyle tanınan Yesugey Bahadır pek çok düşmana sahipti ve Tatarlar tarafından izleniyordu.
Kabileler arasındaki bu gizli savaşlar ve kan davaları belki de farkında olmadan dünyanın en acımasız ve başarılı hükümdarlarından birinin şekillenmesine neden olacaktı. Anlatılanlara göre Yesügey Bahadır evine dönerken yolda karşılaştığı birkaç Tatar'dan kim olduklarını bilmeden veya önemsemeden su istedi. Tatarlar eski düşmanları olan Yesügey'i tanımış ve bu fırsatı kaçırmayarak ona zehirli bir içecek, yani muhtemelen kımız ikram etmişlerdi. Yesügey tuzağın farkına varmadan içeceği içti ve yoluna devam etti. Ancak zehir etkisini göstermeye başlamıştı. Evine vardığında durumu ağırlaştı ve kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Bu ani ölüm üzerine henüz 9-10 yaşlarında olan Temüçin derhal eve çağrıldı. Babasının yerine geçerek kabilenin lideri olmayı bekledi ve halkından itaat istedi. Ancak henüz çok küçük ve deneyimsiz görülen Temüçin'i babasının ölümünün ardından kabilenin ileri gelenleri ve hatta akrabaları lider olarak kabul etmeyi reddetti. Annesi Höeli'nin tüm çabalarına rağmen kabilenin büyük bir kısmı sürüleri de yanlarına alarak Temüçin, annesi ve kardeşlerini kaderleriyle baş başa bıraktı. Babasından kalan mirası, hatta temel geçim kaynakları olan sürüleri bile akrabaları tarafından yağmalanan Temüçin, ailesiyle beraber zorlu bir hayatta kalma mücadelesine başlamıştı. Onun ırmağı yakınlarındaki Burkan Kaldun Dağı'nın eteklerine sığınmak zorunda kaldılar. Terk edilmiş, yoksul ve sürekli tehdit altında Bozkır'ın vahşi doğasında yapayalnız kalmışlardı. Dağlarda buldukları yenebilir bitkileri, kökleri, tuttukları balıkları ve avlayabildikleri küçük hayvanları yiyerek hayatta kalmaya çalıştılar. Binecek atları bile olmadığından bazen yakaladıkları vahşi hayvanları binek veya yük hayvanı olarak kullanmak zorunda kaldıkları anlatılır. Bu zorlu çocukluk yılları Temüçin'e paha biçilmez hayat dersleri verdi. Dayanıklılık, liderlik, ihanet ve sadakatin anlamı. Bu dönemde ileride hem en yakın dostu hem de en büyük rakibi olacak olan Camuka ile tanıştı ve Moğol geleneğinde kutsal sayılan Anda, yani kan kardeşliği bağı kurdu. Kaynaklar Temüçin'in bu yoksulluk ve mücadele dolu döneminde yaşadığı bir başka trajediden daha bahseder. Avladıkları kıt yiyeceklerden kendi avladığına üvey kardeşi tarafından el konulması üzerine üvey kardeşi Bekter'i veya Belgüte ile karıştırılan başka bir kardeşi ani bir öfkeyle okla vurarak öldürmesi. Temüçin'in üvey kardeşinin bencilliğine tahammül edemediği ve bu yüzden onu öldürdüğü düşünülür. Bu olay onun gelecekteki kararlılığının ve acımasızlığının ilk işaretlerinden biri olarak yorumlanır. Kardeşine bile merhamet göstermeyen bu genç adam, gelecekte düşmanlarına hiç acımayacaktı. Çocukluk ve ilk gençlik yılları sadece yoksullukla değil, aynı zamanda esaretle de geçti. Babası Yesügey'in ölümünden sonra aileyi terk edenlere öncülük eden Taichut kabilesi, genç Temüçin'i bir tehdit olarak görüp onu kaçırdı ve bir süre esir tuttu. Annesi Höelin için bu dayanılmaz bir acıydı. Ancak Temüçin esareti sırasında bile direnme gücünü kaybetmedi. Birkaç ay sonra bir şenlik sırasında dikkatsiz bir ağanı kollayarak veya zayıf bir nöbetçiden faydalanarak kaçmayı başardı. Esaretten kurtulduktan sonra Temüçin artık bir çocuk değildi. Mükemmel bir okçu olan kardeşi Kasar ile birlikte ailesinin dağılan gücünü yeniden toplamaya ve hakları olanı geri almaya kararlıydı. Azimli çalışmaları ve kurduğu ilişkiler sayesinde ailesi zamanla yeniden küçük bir sürüye, anlatılanlara göre 9 ata sahip olmuştu. Ancak Bozkır'da tehlike hiç eksik olmazdı. Bir gün bu atlardan 8'i serseri bir grup tarafından çalındı. Temüçin atların peşine düştü ve bu sırada Arulat kabilesinden Boğurçu adında cesur bir gençle tanıştı. Boğurçu'nun yardımıyla atlarını geri aldı ve bu olay Boğurçu'nun Temüçin'in en sadık dostlarından ve gelecekteki en önemli generallerinden biri olmasının başlangıcıydı. Temüçin henüz 16 yaşındayken Bozkır'da tek başına ayakta kalamayacağını, güçlü ittifaklar kurması gerektiğini anlamıştı. Bu amaçla yıllar önce nişanlandığı Ongirat kabilesinden Börte ile evlenmeye karar verdi. Bu evlilik sadece kişisel bir bağ değil, aynı zamanda güçlü Ongirat kabilesinin desteği alarak siyasi bir güç kazanma hamlesiydi. Nitekim Börte ile evlenerek bu önemli ittifakı gerçekleştirdi. Ancak Bozkır'ın acımasız kanunları işlemeye devam ediyordu. Eski düşmanlıklar unutulmamıştı. Bir gece babasının eski düşmanlarından Merkit kabilesi, Temüçin'in yeni kurduğu otağına baskın düzenledi. Temüçin canını zor kurtarırken karısı Börte, Merkitler tarafından kaçırıldı. Bu genç lider için büyük bir darbe ve utanç kaynağıydı. Temüçin bu zor durumda babasının andası, yani kan kardeşi olan ve
Kereitlerin güçlü lideri Tuğrul Han'dan ve kendi kan kardeşi Camuka'dan yardım istedi. Tuğrul Han, Yesügey'in hatırına ve belki de Merkitlere karşı kendi gücünü göstermek amacıyla harekete geçti ve ordusunu topladı. Ordunun komutasını Temuçin'in kan kardeşi Camuka'ya verdi. Düzenlenen başarılı karşı saldırı sonucunda Temuçin hem Merkitlerden intikamını aldı hem de karısı Börte'yi kurtardı. Bu savaş Temuçin'in savaş meydanındaki cesaretini ve liderlik vasıflarını kanıtlaması için bir fırsat oldu. Ancak Börte kurtarıldığında hamileydi. Merkit esareti sırasında hamile kalmış olması, ilk oğlu Cüci'nin babasının kim olduğu konusunda Temuçin'in içinde ömür boyu sürecek bir şüpheye neden oldu. Bu durum ileride Moğol İmparatorluğu'nun veraset sorunlarında da etkili olacaktı. Merkitlere karşı kazanılan zaferin ardından Temuçin ve adamları yaklaşık 18 ay boyunca Camuka ve kabilesiyle birlikte yaşadılar. Başlangıçta Temuçin ile Camuka'nın dostluğu ve kan kardeşliği bağı güçlüydü. Ancak her ikisi de doğal liderlik özelliklerine sahip, hırslı ve yetenekli gençlerdi. Zamanla aralarında üstü kapalı bir rekabet ve liderlik mücadelesi doğmaya başladı. Yönetim anlayışları farklıydı. Camuka daha çok aristokratik bir düzene ve soy bağına önem verirken, Temuçin yeteneğe ve sadakate dayalı meritokrasiyi savunuyordu. Ona sadakatle hizmet eden ve yeteneğini kanıtlayan her asker, geçmişine bakılmaksızın yükselebileceğini biliyordu. Bu yaklaşım onun etrafında son derece sadık ve yetenekli komutanlardan oluşan bir çekirdek kadro oluşmasını sağladı. Bir akşamüstü artık yollarının ayrılmasının gerektiğine karar veren Temuçin, kendi taraftarlarıyla birlikte sessizce Camuka'nın kampından ayrılarak kendi yoluna gitti. Sabah olduğunda Camuka'nın kampındaki bazı başka grupların da iki lider arasında bir seçim yaparak kendilerine daha fazla güven veren ve cömertliğiyle tanınan Temuçin'i tercih edip onun peşinden geldiği görüldü. Temuçin'in taraftarlarına karşı eli açık olması ve onlara değer vermesi, adamlarının ona olan bağlılığını her geçen gün artırıyordu. Temuçin, Moğol coğrafyasında belki de ilk kez yeteneğe dayalı, düzenli ve disiplinli bir ordu kurmanın temellerini bu şekilde atıyordu. Artık Temuçin ve Camuka, Moğolistan'ın gelecekteki liderliği için iki ana aday haline gelmişti. İktidar hırsı ve farklı vizyonları bu iki eski kan kardeşini kaçınılmaz bir savaşa doğru sürüklüyordu. Camuka, Temuçin'in artan gücünü tehdit olarak gördü ve hazırlıklar sürerken ani bir baskınla Temuçin'in kabilesine saldırdı ve ilk çatışmayı kazandı. Camuka şüphesiz güçlü ve zeki bir savaşçıydı. Ancak Temuçin'in askeri dehası, örgütlenme yeteneği ve adamlarının sarsılmaz sadakati uzun vadede daha etkili olacaktı. İlk yenilginin ardından Temuçin, öfkesini ve intikam arzusunu daha büyük bir güce dönüştürdü. Adamlarını topladı, sadece savaşçıları değil, destek birimlerini de örgütledi ve disiplinli yenilmez savaşçılar yaratma emri verdi. Bir daha asla böyle bir yenilgi yaşamamaya kararlıydı. Cengiz Han'ın kurduğu ordu, Bozkır'ın gördüğü ilk modern ve düzenli askeri güçlerden biriydi. Disiplinli birlikleri, onluk sisteme göre örgütlenmiş yapısı ve sadık komutanlarıyla Camuka'nın daha geleneksel kabile ordusu karşısında belirgin bir üstünlüğe sahipti. Kaçınılmaz son savaş geldiğinde Temuçin'in uyguladığı askeri taktikler ve ordusunun motivasyonu onu kesin bir zafer kazandırdı. Camuka, yenilginin ardından birkaç sadık komutanıyla birlikte kaçmak zorunda kaldı. Askerlerin çoğu ise dağıldı veya Temuçin'e katıldı. Ancak Bozkır'ın kaderi ihanetlerle doluydu. Camuka'nın kendi komutanları, Cengiz Han'ın gücü karşısında kendi canlarını kurtarmak için bir gece Camuka'yı uykusunda yakalayıp esir aldılar ve Temuçin'e teslim ettiler. Temuçin yani Cengiz Han, liderlerine ihanet eden bu askerleri küçümsedi ve onları idam ettirdi. Kan kardeşi Camuka'ya ise geçmişteki dostluklarının hatırına yanında ikinci adam olarak yer alması için bir şans daha sundu. Ancak gururlu olan Camuka ikinci adam olmayı reddetti. Temuçin'den son bir istekte bulundu. Moğol soylularına yakışır şekilde kanı dökülmeden onurlu bir ölüm. Temuçin kan kardeşinin bu son isteğini yerine getirdi ve Camuka muhtemelen boğularak veya kemikleri kırılarak idam edildi. Bu zafer ve Camuka'nın ortadan kalkmasıyla Temuçin artık Moğol platosundaki en güçlü lider konumuna gelmişti. 1206 yılında toplanan Büyük Kurultay'da tüm Moğol kabileleri tarafından Kağan ilan edildi ve Cengiz Han unvanını aldı. Bu unvanın anlamı evrensel hükümdar veya güçlü han olarak yorumlanır. Artık tek bir lider altında birleşen Moğol ulusu Cengiz Han önderliğinde kendi topraklarının dışına taşarak dünyaya meydan okumaya hazırdı.
Cengiz Han'ın hedefi büyüktü. Tek Tengri'nin tüm dünyayı kendisine bahşettiğine inanıyor ve bu inançla Moğol İmparatorluğunu kurmayı amaçlıyordu. Bu amaç uğruna yapamayacağı hiçbir şey yoktu. Birleşik Moğol gücünün ilk büyük hedefi güneydeki zengin ve güçlü komşularıydı. Cengiz Han'ın yeni kurduğu devlet, Asya'nın o dönemdeki süper güçlerinden biri olan Kuzey Çin'i yöneten Qin Hanedanlığı'nın tehdidi altındaydı. Qin Hanedanlığı bu yeni bozkır gücünü başlangıçta küçümsüyordu. Rivayete göre Qin hükümdarından gelen ve Moğolları küçümseyen, Qin'i okyanusa, Moğolları ise kum tepesine benzeten bir mektup Cengiz Han'ın öfkesini kabarttı ve saldırı kararını kesinleştirdi. Ancak Çin Seddi gibi devasa bir savunma hattını aşmak kolay değildi. Yine de Cengiz Han ordusunu Seddin daha zayıf noktalarından veya etrafından dolaştırarak Çin topraklarına girmeyi başardı. Çin seferi tek bir olay değil, yıllarca süren zorlu bir mücadele oldu. İlk akınlar 1211'de başladı. Moğollar, Yehuling gibi önemli savaşlarda disiplinleri ve süvari taktikleriyle kendilerinden kat ve kat kalabalık Çin ordularına karşı ezici zaferler kazandılar. Kısa süre sonra Cengiz Han'ın ordusu, Qin Hanedanlığı'nın o dönemki başkenti olan Chengtu, günümüzdeki Pekin yakınlarında bulunan bir yerde kapılarına dayandı. Ancak Moğolların kuşatma savaşı konusunda henüz yeterli deneyimi ve ekipmanı yoktu. Güçlü surlarla çevrili bu devasa şehri almakta zorlandılar. 1213'te Moğollar bölgeye daha büyük bir orduyla döndü. Başkentin hala çok güçlü korunduğunu görünce önce güneye yönelerek diğer bölgeleri kontrol altına aldılar. Bu sefer sırasında binlerce insan katledildi, büyük miktarda ipek, altın, gümüş gibi değerli ganimetler ve köleler ele geçirildi. Ancak Moğol ordusu da kayıplar veriyordu. Bölgede yaygın olan veba gibi salgın hastalıklar askerleri de etkiledi. Tam bu sırada Qin İmparatoru kendi ülkesindeki iç karışıklıklar ve Moğol baskısı nedeniyle ani bir kararla Cengiz Han'a barış teklif etti. Cengiz Han bu büyük miktarda altın, ipek, at ve hatta bir Qin prensesi karşılığında kuşatmayı kaldırmayı kabul etti ve Moğolistan'a geri döndü. Fakat bu barış uzun sürmedi. Qin İmparatorluğu'nun başkenti Chengtu'dan daha güneydeki Keifeng'e taşıması Cengiz Han tarafından bir ihanet olarak algılandı. Cengiz Han Chengtu kuşatmasının peşini bırakmamıştı. Moğollar adeta avını takip eden bir yırtıcı gibi bu stratejik şehri ele geçirmeye kararlıydı. Kuşatma uzadıkça şehirde korkunç bir kıtlık baş gösterdi. Hatta açlıktan yamyamlık vakalarının bile görüldüğü rivayet edilir. 1215 ilkbaharında Cengiz Han kuşatmayı güvendiği generallerinden birine devretmişti. Yaz başında Moğollar sonunda şehre girmeyi başardı. Halkın en büyük korkuları gerçeğe dönüştü. Chengtu sistematik bir şekilde yağmalandı, yakıldı ve yerle bir edildi. Şehrin yıkımı ve katliamları o kadar büyüktü ki haberleri bölgedeki diğer tüm sarayları ve şehirleri dehşete düşürdü. Batı Asya'daki Harzemşah elçisinin raporları yıkımın boyutunu gözler önüne seriyordu. Moğolların gerçekleştirdiği bu akıl almaz yıkımın altında bilinçli bir strateji yatıyordu. Cengiz Han potansiyel düşmanlarının kendisine savaşmadan korkuyla baş eğmesini istiyordu. Bu nedenle Moğollar kendilerine direnen halkları ve şehirleri asla affetmiyordu. Direniş gösteren bir şehri ele geçirdiklerinde genellikle şehirdeki canlıların büyük çoğunluğunu katlediyorlardı. Bu katliamlardan sonra yaşanan dehşeti diğer şehirlere anlatmaları ve korkuyu yaymaları için bilinçli olarak birkaç kişinin kaçıp kurtulmasına izin verdikleri bile söylenir. Bazen ele geçirdikleri çok kalabalık şehirlerin kontrolünü kolaylaştırmak amacıyla teslim olsalar bile halkın önemli bir kısmını öldürüyorlardı. Tüm bu acımasız psikolojik savaş taktikleri sayesinde Cengiz Han, askeri zaferlerinin yarattığı korkunun diğer ülkelere ve halklara bir uyarı olacağını umuyordu. Chengtu'nun düşmesiyle Kuzey Çin'deki birçok yönetici Moğollara teslim oldu. Ancak Qin Hanedanlığı'nın tamamen ortadan kaldırılması ve tüm Çin'in fethi Cengiz Han'ın ölümünden sonra yaklaşık 20 yıl daha sürecekti. Çin'deki başarılar ve ele geçirilen toprakların ardından Cengiz Han'ın gözü batıya çevrildi. Ancak başlangıçta niyeti doğrudan savaşmak değil, Moğol İmparatorluğunu batıdaki zengin ticaret ağlarına bağlamaktı. İpek yolunu kontrol etmek ve ticareti geliştirmek istiyordu. Bu amaçla casusluk ve bilgi toplama faaliyetlerini de içeren bir ticaret heyeti oluşturdu. 1218 yılında o dönemde Batı Asya'nın en güçlü devletlerinden biri olan Harzemşahlar İmparatorluğu'na başında tüccarların bulunduğu bir elçi heyeti göndererek barışçıl ticaret yapma isteğini iletti.
Ancak Harzemşah Sultanı Alaaddin Muhammed ve özellikle Otrar valisi İnalçuk belki de Moğol gücünü küçümseyerek veya gelenlerin casus olduğundan şüphelenerek ölümcül bir hata yaptılar. Otrar'a varan yaklaşık 450 kişilik Moğol ticaret kervanı durduruldu, tüccarlar katledildi ve mallarına el konuldu. Cengiz Han bu olayın ardından durumu anlamak, Otrar valisinin teslim edilmesini istemek ve tazminat talep etmek için Harzemşah Sultanı'na 3 kişilik yeni bir elçi heyeti gönderdi. Ancak Sultan Muhammed bu elçilerden birini öldürttü, diğer ikisinin ise sakallarını yaktırarak aşağılayıcı bir şekilde geri gönderdi. Bu hareket Cengiz Han için kabul edilemez bir hakaretti ve doğrudan savaşa davet anlamına geliyordu. Cengiz Han bu hakaret karşısında öfkeden deliye döndü. Ordusunun büyük bir bölümünü Harzemşahlar üzerine gönderme kararı aldı ve böylece Moğol tarihinin en büyük ve en yıkıcı seferlerinden biri olan Batı Seferi başlamış oldu. Harzemşah İmparatorluğu, günümüz Özbekistan, Türkmenistan, İran ve Afganistan topraklarının önemli bir bölümünü kapsayan geniş ve zengin bir devletti. Sultan Muhammed askeri başarılarla imparatorluğunu genişletmiş, II. İskender gibi unvanlarla anılıyordu. Kendini Allah'ın yeryüzündeki gölgesi olarak gören sultanın, başkenti Semerkant yarım milyona yaklaşan nüfusuyla o dönemde Asya'nın en parlak şehirlerinden biriydi. Kolay kazanılan zaferlere alışan Harzemşah, Moğolların Çin karşısındaki zaferlerinin haberini alınca endişelenmişti. Cengiz Han'ın Otrar olayından önce gönderdiği ve içinde oğlum hitabını içeren mektup da belki bir uyarı niteliğindeydi. Ancak sultan, Otrar valisinin eylemini onaylayarak ve elçilere hakaret ederek Moğolları kışkırttı. Belki de sarayındaki savaş yanlarının etkisiyle veya kendi gücüne aşırı güvenerek Moğolları kolayca yenebileceğine inanmıştı. Sonuçta sadece Maveraünnehir bölgesinde bile 400 bin kişilik devasa bir ordusu olduğu söyleniyordu. Ancak niyeti ne olursa olsun bu kibirli ve stratejik hatalar yapan hükümdar, kendi imparatorluğunun ve Doğu İslam dünyasının başına gelecek olan en büyük felaketlerden birine kapı aralamış oldu. Muhammed Harzemşah'ın aksine oğlu Celaleddin Harzemşah cesur ve yetenekli bir komutandı. Babasının Moğollara karşı izlediği stratejiyi yanlış buluyordu. Sultan Muhammed devasa ordusunu tek bir noktada toplayıp Moğollarla kesin bir meydan savaşı yapmak yerine birliklerini Sirderya, Seyhun Nehri hattı boyunca ve Maveraünnehir'deki müstahkem şehirlere dağıtarak savunma yapmayı tercih etti. Bu stratejik hata sonucunda sahip olduğu muazzam sayısal üstünlüğe rağmen Moğol ordusunun saldırdığı her noktada yerel savunma kuvvetleri sayıca azınlıkta kaldı. Celaleddin Harzemşah ise Moğollara toparlanma fırsatı vermeden saldırıya geçmenin daha doğru olacağını savunuyordu. Ancak Sultan Muhammed oğlunun fikirlerini kabul etmedi. Harzemşah İmparatorluğu'na karşı düzenlenecek bu devasa seferin planlarını yapmak için Cengiz Han en güvendiği generallerini büyük bir kurultayda topladı. Bu, Moğolların o ana kadar giriştikleri en büyük askeri harekat olacaktı. Bu sırada Cengiz Han, imparatorluğun geleceğini de düşünerek oğulları arasında Ögede'yi veliaht olarak seçti ve diğer oğullarının onayını aldı. Sefer için emir verildiğinde Doğu bozkırlarından on binlerce Moğol ve müttefik asker orduya katıldı. Harzemşah ülkesine düzenlenecek sefer için toplanan Moğol ordusunun mevcudu 150 bin ila 200 bin kişi arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu Moğolların o tarihe kadar bir araya getirdiği en kalabalık orduydu. Moğol ordusu stratejik hedeflere göre birkaç ana kola ayrıldı. Sefer öncesinde Cengiz Han'ın Tangut Krallığından istediği askeri destek reddedildi. Cengiz Han bu itaatsizliği unutmayacaktı. 1219 sonbaharında Moğol istilası başladı. İlk saldırı Otrar faciasının yaşandığı şehre yöneldi. Ögedey ve Çağatay komutasındaki birlikler Otrar'ı kuşattı. Aynı anda diğer kollar Seyhun Nehri boyunca ilerleyerek Harzemşah kuvvetlerine meşgul etmek için harekete geçti. Tüm dikkatler bu öncü kolların üzerindeyken Cengiz Han ve Sübedey komutasındaki asıl Moğol ordusu kimsenin beklemediği bir hamle yaptı. Ordusunu geçilmesi imkansız olarak bilinen Kızılkum çölü üzerinden deneyimli yerel rehberler kullanarak gizli bir rotadan ilerletti. Harzemşah savunma planında bu yönden gelebilecek bir tehdit öngörülmemişti. 1220 yılının Mart ayında Moğol ana ordusu kimsenin beklemediği bir anda Harzemşah savunma hattının yüzlerce kilometre gerisinde Maveraünnehir'in kalbinde ortaya çıktı. Buhara halkı sabah uyandığında şehir kapılarının önünde Moğol süvarilerini buldu. Şehirdeki Türk garnizonu savaşarak çıkmaya çalıştıysa da imha edildi.
Savunmasız kalan kent halkı ise direnmeden teslim oldu. O dönemde İslam'ın kubbesi olarak anılan görkemli Buhara şehrine giren Cengiz Han, şehrin tamamen yağmalanması için sivil halkın şehri terk etmesini emretti. Yağma sırasında çıkan büyük bir yangın bu tarihi kenti neredeyse tamamen küle çevirdi. Buhara'nın binlerce sakini esir alındı. Moğollar şehir halkının bir kısmının kaçmasına izin verdi. Zira bu kaçanların çevreye Buhara'nın başına gelen felaketi anlatması etkili bir psikolojik silahtı. En az bir yıl dayanması beklenen güçlü surlarıyla bilinen başkent Semerkant ise Moğol kuşatması karşısında sadece 5 gün dayanabildi. Cengiz Han ve askerleri bu muhteşem şehri hayranlıkla dolaşsalar da kaderi değişmedi. Şehri savunan garnizon ve direnen halkın büyük bir kısmı katledildi. Sivil halk yine gruplara ayrıldı, kadınlar köleleştirildi, din adamlarına genellikle dokunulmazken yetenekli esnaf ve zanaatkarlar Moğolistan'a gönderildi. Bu arada kuşatması aylarca süren Otrar şehri de sonunda düştü. Bu şehirde de halkın büyük bir kısmı kılıçtan geçirildi. Kervanın katledilmesinden sorumlu tutulan Vali İnalçuk Hayır Han ise ibretlik ve acımasız bir şekilde cezalandırıldı. Rivayete göre gözlerine ve kulaklarına eritilmiş kızgın gümüş dökülerek infaz edildi. İmparatorluğunun kalbi olan şehirler bir bir düşerken Sultan Muhammed Harzemşah, Cengiz'in ordusunun elinden kaçmayı başardı. Ancak artık savaşma iradesini tamamen kaybetmişti. Oğlu Celaleddin, babası toparlanıp istilacılarla savaşması için ikna etmeye çalıştı ancak Harzemşah korku içinde kaçmaya devam etti. Cengiz Han, kaçan sultanın peşine düşmesi için en hızlı generalleri Cebe ve Sübede'yi görevlendirdi. Sultan Muhammed sonunda Hazar Denizi'nde bir adaya sığındı ve orada sefalet içinde öldü. Babası kaçarken Celaleddin Harzemşah'ın tek amacı Moğol istilasını durdurmaktı. Babasının ordusunun dağılması nedeniyle yeterli gücü yoktu. Cengiz Han bu tehlikeli prensi yakalama görevini oğlu Tuluy ile birlikte bizzat üstlendi. Moğol orduları Harzemşah topraklarını kasıp kavurarak güneye ve batıya doğru ilerledi. Bu harekat sırasında Belh, Nişabur, Herat gibi kadim ve zengin şehirler ele geçirildi ve büyük ölçüde tahrip edildi. On binlerce insan katledildi. Celaleddin Moğollarla yer yer çatışmalara girse de sürekli takip altındaydı. Ancak onun gösterdiği cesaret bazı şehirlerde Moğollara karşı ayaklanmalara ilham verdi. Fakat bu ayaklanmalar Moğolların öfkesini daha da artırmaktan başka bir sonuç doğurmadı. Örneğin Herat'taki isyan bastırıldıktan sonra şehir halkının sistematik olarak kılıçtan geçirildiği anlatılır. Bu arada Sultan Muhammed'i takip eden Cebe ve Sübedey, onun ölüm haberini aldıktan sonra geri dönmek yerine Hazar Denizi'nin batı kıyısından kuzeye yönelerek Kafkasya'ya girdiler. Azerbaycan ve Gürcistan'a saldırdılar. Ardından Kuzey Kafkasya'daki Alanlar, Çerkesler ve Kıpçaklarla savaştılar. Sonunda Doğu Avrupa düzlüklerine çıkarak Rusya'ya girdiler. 1223 yılında Kalka Nehri kıyısında Birleşik Rus Kıpçak kuvvetlerini ağır bir yenilgiye uğrattılar. Bu meşhur keşif seferi Moğolların Avrupa içlerine yapacağı gelecekteki istilaların habercisiydi. Cengiz Han'ın komutasındaki ana ordu için ise Hindistan sınırındaki Indus nehrine ulaşılmasıyla askeri harekatın ana hedefi tamamlanmış sayılıyordu. Kaçak Sultan Muhammed ölmüş, ordusu yok edilmiş ve oğlu Celaleddin Harzemşah geçici olarak Hindistan'a sığınmış, artık yakın bir tehdit olmaktan çıkmıştı. Harzemşah seferinin ardından Cengiz Han ordusuyla birlikte bugünkü Afganistan ve Pakistan'ın bulunduğu bölgelerden geçerek Hindukuş Dağları'nın güneyindeki ovalara çekildi. Bu dönemde belki de yaşının ilerlemesi ve gördüğü onca ölümün etkisiyle felsefi bir ruh haline girdiği anlatılır. Ölümlülük üzerine düşünmeye başlamıştı. Çin'den ünlü Taoist bilge rahip Changchun'u huzuruna çağırtarak onunla görüştü. Cengiz Han'ın bu bilge rahipten ölümsüzlük iksirinin sırrını öğrenmeyi umduğu rivayet edilir. Changchun böyle bir iksirin var olmadığını ancak sağlıklı ve uzun bir yaşam için tavsiyelerde bulunabileceğini söyledi. Onun bilgeliğinden ve dürüstlüğünden etkilenen Cengiz Han, Taoistlere ve diğer din adamlarına saygı gösterdi, onlara vergi muafiyeti gibi bazı ayrıcalıklar tanıdı. Bu ruh hali içinde 1222 sonbaharında Maverayünnehir bölgesine geri döndü ve bir süre sonra Buhara'da konakladı. Burada Müslüman din adamlarının bazılarını dinledi ancak her yıl Mekke'ye yapılan hac ziyaretini gereksiz bulduğunu ifade etti. Semerkant'a vardığında ise camilerde kendisi adına dua edilmesini emretti. Fakat bu şehirlerde uzun süre kalmadı. 1223 ilkbaharında Muzaffer ordusu yanında getirdiği devasa ganimetler ve binlerce köleyle birlikte Moğolistan'a doğru uzun dönüş yolculuğuna başladı. Cengiz Han 1225 yılında yaklaşık 6 yıl süren Batı seferinden sonra
nihayet ana vatanına döndü. Ancak onu yeni sorunlar bekliyordu. Harzemşahlar üzerine sefere çıkmadan önce Qin hanedanlığına karşı Çin'de bıraktığı komutanı Mukali ölmüş, Qin hanedanlığı Moğolların fethettiği toprakların bir kısmını geri almıştı. Çin'e yeni bir sefer düzenlenmesi gerekiyordu ancak bundan daha acil bir mesele vardı. Tangut Krallığı'nın itaatsizliği. Cengiz Han, Harzemşah seferine çıkarken Tangut Kralı'ndan askeri destek istemiş ancak kral bu isteği reddetmişti. Cengiz Han için bu affedilmez bir ihanetti ve cezasız kalamazdı. Moğolların batıl inançları kuvvetliydi ve sefere çıkmadan önce bazı kötü alametler görüldüğü rivayet edilir. Ancak Cengiz Han'ın intikam duygusu her şeyden baskındı. 1226 yılında ordusunun başına geçerek Tangut Krallığı üzerine sefere çıktı. Sefer başladıktan birkaç ay sonra bir yaban domuzu avı sırasında atından sert bir şekilde düştü ve ciddi şekilde yaralandı. Hekimler yarasının ağır olduğunu ve iyileşene kadar savaşın ertelenmesini tavsiye ettiler. Ancak çektiği acıyı ve zayıflığı askerlerinden gizleyen Cengiz Han bu öneriyi reddetti ve sefere devam etti. Tangut Seferi de Moğolların önceki seferleri gibi acımasız ve yıkıcı oldu. Çinli ve Farslı tarihçiler bu sefer sırasında yaşanan korkunç katliamları, şehirlerin yerle bir edilmesini ve cesetlerle dolu savaş meydanlarını detaylı bir şekilde anlatmışlardır. Ancak kazanılan bu zafer Cengiz Han'ı pek mutlu etmedi. Çünkü sefer sırasında ilk oğlu ve potansiyel veliahtlarından Cüce'nin öldüğü haberini almıştı. Bu haber onu derinden sarstı. 1227 yazına gelindiğinde Tangutlara karşı yürütülen savaş neredeyse sona ermişti. Ancak Cengiz Han'ın sağlık durumu giderek kötüleşiyordu. Hem kendisi hem de etrafındaki doktorlar ve komutanlar Büyük Han'ın sonunun yaklaştığını biliyorlardı. Cengiz oğulları Ögedey ve Tulu'yu yanına çağırdı. Battaniyelere sarılmış halde ateşler içinde titriyordu. Yüksek ateş nedeniyle zaman zaman sayıklarken geleceğe dair bir kehanette bulunduğu söylenir. Benim soyumdan gelenler altınlara bürünecekler. En iyi etleri yiyecekler, en harika atlara binecekler. Ve tüm bunlara kimin sayesinde sahip olduklarını unutacaklar. Sonunda kendine geldiğinde en küçük ve askeri dehasına güvendiği oğlu Tulu'ya ve veliahtı Ögedey'e Qin hanedanlığına karşı yarım kalan savaşın nasıl tamamlanması gerektiğini anlattı. Oğullarından imparatorluğu bir arada tutacaklarına ve Qin'e karşı savaşı sürdüreceklerine dair söz aldı. Seferin nasıl düzenleneceği ve imparatorluğun geleceği üzerine uzun uzun konuştular. Cengiz Han, 1227 yılının Ağustos ayında muhtemelen Tangut topraklarındaki bir ordugahta hayatını kaybetti. Öldüğünde 60'lı yaşlarındaydı. Emirleri gereğince ölümü bir süre gizli tutuldu. Tangut başkenti teslim olup kapılarını açtıktan sonra Moğol ordusuna Büyük Han'ın öldüğü duyuruldu. Bu haberin ardından askerler intikam hırsıyla şehre girdiler ve kimseye merhamet göstermediler. Surların içindeki tüm canlıların katledildiği rivayet edilir. Moğol komutanlarının Cengiz Han'ın naaşını ana vatanı Moğolistan'a geri götürmesi haftalar sürdü. Cenaze alayının geçtiği yollarda tabutu gören herkesin öbür dünyada efendilerine hizmet etmeleri için öldürüldüğü anlatılır. Bu hem mezarın yerinin gizli kalmasını sağlamak hem de Büyük Han'a duyulan saygının bir göstergesiydi. Cengiz Han, Tengri'nin kendisine ilk kez hitap ettiğine inandığı kutsal Burkan Haldun Dağı'na, Onon, Kerülen ve Tuğul nehirlerinin bulunduğu bölgede gözlerden uzak bir yere gömülmeyi vasiyet etmişti. Moğol geleneğine göre Moğol ulusunun efsanevi ataları olan Börteçine yani Mavi Kurt ve Guamaral yani Sarı Geyik bu kutsal dağın yakınlarında bir araya gelmişti. Cengiz Han'ın naaşı oğulları, prensler ve uzak diyarlardan gelen elçilerin saygılarını sunabilmesi için bir süre bekletildi. Onunla birlikte en değerli mücevherlerinin, en iyi atlarının ve rivayete göre Noyan yani komutan ailelerinden seçilmiş 40 güzel kızın da kurban edilerek mezara konulduğu iddia edilir. Cenaze töreninin ardından mezarın yerini bilen herkesin öldürüldüğü ve binlerce atlı süvarinin mezarın bulunduğu bölgeyi defalarca çiğneyerek tüm izleri yok ettiği anlatılır. Kısa süre içinde dağın etekleri yeniden filizlenen otlar ve ağaçlarla kaplandı ve Cengiz Han'ın son istirahatgahının yeri Bozkır'ın derinliklerinde sonsuza kadar kayboldu. Mezarının yeri bugün bile hala bir sırdır ve tarihçilerle define avcılarının ilgisini çekmektedir. Evet, Cengiz Han, Bozkır'ın fakir bir kabilesinden çıkarak dünyanın en büyük imparatorluğunu kuran adam. Adı hem dehşetle hem de hayranlıkla anılan, askeri dehası ve acımasızlığı ve vizyonuyla tarihin akışını değiştiren bir lider.
Kurduğu imparatorluk kültürel alışverişi hızlandırdı, yeni ticaret yolları açtı, farklı hukuk ve yönetim sistemlerine ilham verdi. Ancak aynı zamanda milyonlarca insanın ölümüne, şehirlerin yok olmasına neden oldu. O hem birleştirici bir lider hem de acımasız bir fatihti. Ancak şurası kesin ki ölümünden 800 yıl sonra bile Cengiz Han adı hala dünyayı titretmeye devam ediyor. Şimdi sizden bir ricamız var. Bu yolculuğu yalnız başımıza yapmak istemiyoruz. Bu yüzden konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Bugünkü videomuzun bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Umarım birlikte çıktığımız bu yolculuğu beğenmişsinizdir. Ve eğer bizi desteklemek isterseniz kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.